Annesi Tavares'i doğurdu ve Allah Tavares'i yarattı. Sezonun oyuncusu der misin? İşler kapıya geldiği anda kapıda Kalk, ben neredesiniz bulamıyorum. Türkçesi de var bunun zaten. Papaz her zaman pilav yemez derler. Aynen. O maalesef Fenerbahçe'ye denk düştü. Bir kısma göre hak edilmemiş belki bir şampiyonluk. İşte verilen cezaların daha yüksek olması gerektiği yönde. Peki Fenerbahçe Final Four oynardı o zaman. Maçtan sonra kaybettik ama bütün hatayı üstleniyorum. Kazandık, bizim çocuklar çok iyiydi falan. Öyle bir koştuk. Yok. Yok yani. Orada detayları çözeceksin. Bilinmedik bir yer olsa belki oyuncu için daha kolay. Atıyorum mesela bir Şole. Şimdi aklıma orası geldi hiçbir şey olmadığı için. Evet benim yerime bu gelmiş diyorsun. Ertesi sabah açıyorsun, kimi yollamışlar benim yerime? Her hafta değişen bir koç. Yan etkenleri bilmiyorum ama o maçta çocuğu uyuttuysan direkt bir basketbol kurşunu atacaktım sana. Natspor ekranlarına hoş geldiniz. Edizione Living'in sunduğu Koç ve Ben programıyla karşınızdayız. Murat Didin'le birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Turkish Airlines Euroleague'de Final Four heyecanını yaşadık. Şampiyon belli oldu. Real Madrid bir sayılık farkla Olympiakos'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Tabii detayları konuşacağız. Ona geçmeden önce ama bir hatırlatma yapayım Koç. Unuttum zannetmeyin. Olympiakos, Real Madrid final oynar dedim. Siz de dediniz Monaco, Barcelona dediniz. Ben 3-4'de oynardım onlar dedim. Evet. Yok yok şaka. 2 yemek borcunuz var bana. Aynen. Aile bence. Bütün Natspor'a. 2 kez ama bir kez değil. Tamam. 2 defa yemek borcu Tamam. var. Koç Murat dedin. Tabii tahmin edemedik yani Koç. Aslında hani ben maç başlayana kadar Olympiakos Real Madrid mücadelesi başlayana kadar hani kim şampiyon olur konusunda hep böyle gidip geliyordum. Maç başladı. Biraz böyle bir 3-5 dakika geçti. Herhalde dedim Olympiakos alır. Zaten bir adım öndeydi hep Olympiakos bende. Ama hani böyle bir sonda beklemiyordum açıkçası. Biraz zaten hediye etti Olympiakos. Biraz Real Madrid'in belki tecrübesi. Nasıl geldi? Nasıl yorumlayacaksınız? Öncelikle bu 2 maç gününü diyeyim. Şöyle değerlendirmenizi isteyeyim. Çok sıcak. Kliması oturuyor. Aklınızı kullanın. Otopratiğe gidin. Aklınızı kullanın. Otopratiğe gidin. Solundan girersen, yazın eğer yolunuz Madrid'den geçerse, o Barclays Arena'nın girişinde Tavares'e, Rodriguez'in şöyle selam verdikleri bir resim, heykel göreceksin herhalde evet. Yani. Çünkü gerçekten şunu gösterdiler, bir numaran ve 5 numaran var ise çok şeyi yapabilirsin. Tavares zaten burada konuştuk. Evet. Yani bir anlamda haksız rekabet. Hatta bir şey dedik. Annesi Tavares'i doğurdu ve Allah Tavares'i yarattı gibi o çıkışını gösteriyordu. Evet. Yani derler ya gözler yalan söylemez diye. Ya takım arkadaşlarına bakışı, faul yapılan faul mi değil mi, onu kabullenişi. Yani müthiş bir sporculuk karakteri de koydu. O pick and roll'larda inanılmaz hata yapıyordu. Diz çıkarıyor. Onları kabullendiler yani. Tavares oralarda show up dediğimiz yani perde yapıldı. Bu Tavares değil. Agresif bir şekilde çık tekrar geri gel falan. Onu bir adım geride sakladılar. Bütün herkes oraya yardımcı oldu. Aslında pick and roll savunması bugün ya switch yapıyorsun veya da çok farklı bir şekilde takımına özgü bir format çıkarıyorsun. Onların da formatı oydu. Ama tabii Tavares deyince Chus Mateo da bir şey açmak lazım. Baktı ki Dek sakat. Yani o 4 numarayı değerlendiremiyorlar. Orasının hepsi Hezonja ile gitmez. Zaman zaman Rudy 4 numara, 3 numara oynamak zorunda kalacak. Yani Rudy'ye biri deseydi ki basketbola başlarken abi sen 38'ine gel, seni ara sıra 4'te oynatacağız, ne yapıyorsunuz derdi. Ama belki o zamanlar uyardı yani 40 sene önce. Evet. Ya işte ona başladı 25 sene önce. Ama şimdi o pozisyonunu kullanmak için zonun arkasında o kaydırmalı zonu yaptılar ve burada da şu meydana çıktı aslında. Bu ilk maç birinci günden son güne bağlarsan yani koç çok şeydir ve koçlukta bir dolu detay vardır. Yani koç orada duran yani bakan şu cisim değil. Tamam hani bakıyor tamam sen de oraya falan değil. Yani o burada bir şey onun için 9 tane apoleti var. Ben aynı kafada olduğum için söylüyorum. Oyunu oynatırsın ama oyunda o kadar çok değişken var ki akşama göre de değişken var. Bir tek takıma göre değil. Yani ama tabii ruh haline göre de değişken. Tabii ruh haline göre var, akışa var, faul sayısına göre var, o akşamki forma göre var. Ve bunları Chus Mateo çok zordu işi. Yani gitti mesela bilmiyorum orayı yakalayabildim mi?
Koze atıyor her şeyi. Sonra çıkarttı. Üçledi. Üçlerken çıkarttı. Kenara hayır dedi. Benim çıkartma dedi. Falan ben dedim ki giderken nasıl olacak dedim. Yani tabii o koç Yul'un gözüyle girdiği yer diyor. köşeye bakıyorsun. İçine O Yul girdi. vücut dili ne olacak diye. Hemen Lul orada hem de devre bitiyordu. Evet. Hayır hayır dedi, kenara gitti. El verdi. Kenara el verdi. Girdi. Yani o tepki çıkartmam, ondan sonra ben bu sisteme uyuyorum. Lul o ikilik atışı attı. Zaten 2 sayısı var maçta. Onu attı. Attıktan sonra 3 saniye, işte 1 nokta küsür saniye bir savunma yapacaklar. 3.1 mi? 1.3 Öyle mü? bir şey. Her neyse onu savunma yapacaklar. 3.1. Gitti, Sanki o kadar. gitti banka oturdu. Yani çünkü sen o savunmada adamını kaybedersin. Hücum faul çaldırayım derken savunma faul çaldırabilirsin. Hemen oyuncu değişikliğini Hemen yaptı. gitti, oyuncu değişikliğini yaptı. Baktığında takım aslında şeyin zamanında bile, Lasso'nun zamanında bile o 3 kafadarlara bırakılmıştı. Evet. Onu öyle yapmadı yani. Oraya herkesi, mesela maçta Ndiaye ile başladı. 17 Sonra yaşında mı, 18 yaşında sahada mı kutladı? Bunun gibi bir şey yani. Gitti ona güvendi. Şimdi bunlar yani benim kabullendiğim, doğru olduğuna kendi adıma inandığım basketbol koçluğu. Yani koç orada, koç ne ya? Koç şef. Yani şef o pastanın nasıl yapıldığını bilmiyorsa. Yani bunu da katalım içine. Onu da, ama tabii her dakikada karıştırmanın bir alemi yok. Ama burada böyle yapalım. Onu 5 çayında veririz. Bunu akşama saklayın. Bunları söylemezsen koç olamaz, şef olamazsın. Peki bu noktada şunu sorayım o zaman. Barsokas, izleyen Barsokas'ta özellikle alan savunmasına karşı farklı bir şey yapabilir miydi? Yani ne yapabilirdi? Çünkü Bak, izlerken ben de kafamda sürekli hani alan savunmaları, karışık zone presler, triangle dediğimiz 2 kişi adam adama, 3 kişi üçgen veya box and one dediğimiz bir kişi adamda. bir kişi adam adama, diğerleri kutu, onu çoğaltabilirsin. Three and line diyebilirsin. 3 kişi adam adama, 2 kişi çizgi halinde duruyorlar. Ya bunların hepsi rakibe bir mesaj. Kardeş, seni normal tutamıyorum. Handikaplarım var. Böyle küçük oyunlar oynayacağım. Ne dersin? Sen oraya iyi hücum edersen dersin ki yemezler abi. Benim takımım güçlü, ben buradan hücum ederim. Ama onlar tuttukça bütün çeyreği, hatta ben ara sıra 3 kanaldan izliyordum. Euroleague'den izliyordum. TRT verdi. Artı Espor'dan bakıyordum nasıl anlatıyorlar diye. Bambaşka anlatımlar tabii. Hem Euroleague'de hem de galiba TRT'de de yanılmıyorsam 2 tane üçlük girince artık hani zonunda bozulma zamanı geldi diye. Zon öyle bir şey değil ya. Eğer inanıyorsan devam edersin ona yani. Hani zonu şöyle görmek lazım. Abi 2-3 atarsa zon biter. Yok. Yani dersin ki 6 sayı atsınlar ya, ama buradan bunları engelliyoruz. Sen Tavares'i bir kere faulsiz sakladın. Tabii orada bir avantaj da, ki benim saygım çok büyük, Anthony Randolph. Yani orayı müthiş backup yaptı. Yani Yakup Eren'in gidip de bu işleri, yani anti sportif her şeyi yaptığı yerde Dekir sakatlandığı bir ortamda muazzam doldurdu. O aslında gözükmeyen kahraman. Yani Tavares'in yerine oraları Ndiaye falan kimse oynayamaz o. 4,5 numarayı, 5 numarayı. Yani artık Rudy'yi 5'te oynatacak halin yoktu. Yok. Gitti oraları koordine etti. Yani çok fazla hikayesi ve Varmış. İnanılmaz bir Keyifli. sonu olan Evet. bir Maçta. Ya bu arada hani alan Four. savunmasına hani zorlandım, hücum etmekte hatalar yaptım diyoruz ama maçın büyük bölümünde de Olympiakos öndeydi bu arada. Yani hani doğru işleri de yaptı. Aslında belki hikayeyi belirleyen orada Olympiakos'un son 3 hücumundaki beceriksizliği, atamaması, sonunda topu kimin atacağına bile karar veremeyip herkesin birbirine bakması, biraz o panik havası. Real Madrid'de de belki karşısında hani bu kadar tecrübe, yıllardır bir arada olan, birbirini tanıyan, önce Rodriguez atıyor, ardından da Yul zaten maçı bitiriyor. Yani son topta topu, ben dedim herhalde onların öyle bir düzeni var. Rodriguez sokacak, pası verip handoff elden alacak. Bir baktım topu Koze'ye sokuyor. Lul çıkıyor. Rodriguez ta uzak köşede. Dedim alacak. Handoff'la şeye götürecek. Kim tutuyor Lul'ü? Çünkü switch yapacaklar. Baktım ki aldı, oynamaya başladı. Yani kenarda çizilmiş. Bunu o büyük ihtimalle istedi. Ben oynayayım dedi. Ve 0 sayınız var. 0 sayım var. Ben oynayayım. Ben o son topu sokarım dedi.
büyük bir ihtimalle Şuz Mateo da oynamam dedi. Atarsan da kenara gel otur savunmaya. Başkası girer dedi. Aynen ve o topu da ve bir top önce Rodriguez'in üçlüğü de Mustafa Fal'ın elin üzerinden, evet. Lul'ünki de tırnakların üzerinden. Yani inanılır gibi oraya kadar o fake'i attı, giriyormuş gibi yaptı. Hafif geri çekildi. Senin dediğin gibi havaya dikerek attı. Müthişti. Yani var ya bir kitaplık hikaye çıkar. Evet. Bir maçın rakamlarına bakalım. İstatistik az önce geldi. Üzerinden konuşalım. Her zaman şöyle bir değerlendiriyoruz. Belirleyici ne oldu diye. Tahmin ediyorum ki birçok yerde çok yakın birbirine. Çünkü maç zaten hep kafa kafaya gitti. Şöyle bir bakalım. Reboundlarda evet Real Madrid'in üstünlüğünü hatırlıyoruz özellikle son bölümde. Olympiakos'un aslında üst üste reboundları mı vardı? Real Madrid'in pardon. Üstüne bakalım. Asistlerde 21-19. Verimlilik 94-87. Çok yakın birbirine iki takımın. Serbest atışlar 15'e 10, 11'e 9 o da çok yakın. 15-10 biraz fazla kaçırmış. Olympiakos. Ki 11, sonları kaçırdılar. evet. Kaan kaçırdı. Evet. Reboundlar dediğin gibi 30'a 37. Aslında büyük fark orada. Evet, Real Madrid'in orada bir Orada bir resim görüyor musun? Reboundların orada. Tavares'in resmi var arkada. Şu anda gözükmüyor ama orada duruyor. evet. Yani onun farklılığı var. Asistler yine öyle dediğin gibi. Top çalma o zonda oluştu. Ama topları orada çaldılar. Yani aslında şuraya baktığında bile bir tık önde şey. Real Madrid çok ufak bir tık da olsa önde. Ama tabii Rodriguez muazzam bir şey. Yani bir topluk falan oynamadı. Evet. Final Four'luk oynadı. Barcelona maçını çeviren de o. Net çevirdi. Bir de bütün sezonda sen sonraki aslan parçasısın. Yani 28 dakikada 15 sayı, 9 asist. Zaten maçın başında daha böyle başlarda bir 4-5 asisti falan vardı. muazzam bir istatistik. Evet. Yani bir asisti insan şu istatistiği yaparken hani Euroleague kıyamamış. Ama belki bizimkiler grafiği yaparken kıyabilirlerdi. Abi oraya 9+1 yazalım da şu adam hakkını verelim diye. Hani double yapsın diye. Yani hakikaten muazzam oynadı. Muazzam oynadı gerçekten. Ve en önemlisi de hani her ikisi o şutu attıktan sonra sen dersin ki işte bu hafta başlayacak ACB playoff'unda Valencia maçında bir tane şut soktular. O soğukkanlılıkta ve sonra geri dönüş de o şekilde değil mi? Aynen. Savunmaya dönüşleri o şekilde. 10 rebound var bu arada Tavares'in. Hemen oraya bir parantez açayım. Az önce bahsetmiştiniz. 37 rebound. Onu zaten evet Tavares. 13 sayı, 10 rebound, double. 2 asist. 35 dakikaya. Faulemeden 35 dakika. Sezonun oyuncusu der misiniz? Sezonun oyuncusu Rodriguez mi dersiniz, Tavares mi sizin adınıza? Kol kola. El ele kol kola. Yani ikisi de çok yani Rodriguez bu yaşında gelişti. Ya bugün Real Madrid'in başkanı olsan dersin ki baba kendine bakacağım mı? Aynı arzulu musun? Böyle at şöyle 3 yıllık imza. Ama abi benim yaşım 37 oldu falan. Ya at Allah aşkına ya dersin. Ve tutarsın. Peki sezonun flash ismi? Real Madrid'de mi genel? Genel. Of. Hızlı soracağım birkaç tane böyle. Çok iyi düşünmek lazım ya. Flash isim hayatı değiştiren ama tabii bütün sezonu da Yani özellikle bütün sezon olarak değerlendirmeyi ama kırılma Final- anları, Final Four olabilir. Yani sonuçta bir noktada bir şeyleri değiştirmiş bir oyuncu olması ya gerekiyor. Madrid'de Rodriguez ve Tavares'ten iyisi var mıydı? Ben de onu Bütün düşünüyorum. sezonu taşıyan yoktu. Yani Vezenkov biraz denilebilir. Evet, Vezenkov bu maçı da çok iyi Evet, oynadı. çok iyi oynadı. Denebilir. Biraz o denebilir. Sonra düşünüyorum. Rahmetli İsmet Badem ona çok kızardı. Allah Oyuncu rahmet şampiyon takımdan seçtir. Ya yapma ya. Ya. Öbür takımda da hayır falan diye. Onun için Evet. ona Allah'tan rahmet dileyelim. Evet. Ve bir kez izniyle beraber o oyuncuyu şampiyon takımdan seçmeyelim. Bence Vezenkov hakikaten kötü sezon oynamadı. Yani tahminlerin de üzerinde. O böyle 2 tane Final Four çok kötü oynadı. Özellikle biri Efes finali. Fiji kötü oynadı. Evet. Herkes şey diyordu yani bu da bir diğer Teodosic. İşler kapıya geldiği anda kapıda "Abi ben neredesiniz bulamıyorum tarzında ama şimdi el koydu. El koydu. Evet. Peki transfer sorayım bir de. Daha doğrusu flash isim. Transfer. Sezona gelen flash isim. Yani böyle hiç bilmediğimiz bir anda böyle belki uzak ara bir isim var bence. Söyle. Ne? Ah, Monaco. tabii. İşte Monaco diyorum. Şey, Milan. Milan. Doğru. Katılıyorum.
Bir de belki flash isim değil de gerçi hani onu az çok biliyorduk ne yapacağını ama o da Monaco'da. Gard'ı söylüyorsun. Mike James yerine gelen Gard'ı söylüyorsun. Strawberry galiba. O da muazzam oynadı. Ama yaptığı iş Napier'la aynı şey Değil tabii ki. Napier'ın çok üst kalitesi. O Asvel'den geldi. Asvel topunu oynadı zaten. Yani aralara gir, üçlükleri at. Ama Napier muazzam oynadı. Napier'ı al, Fenerbahçe'ye getir. Evet. Belki çok acayip Euroleague şampiyon oldu. Milan'dan al. Milan Asvel'le baş başa gidebilirdi. Çok kötüydü geldiğinde. Tabii de o Çok değiştirdi toparladı. orayı. Muazzam toparladı. Mike James demişken de herhalde onun da sezonun yaramaz ama uslanan çocuğu mu hani diyelim. Sezonun evet doğru. dizginlenen çocuğu mu? Yani diyebilirsin, davranış ve zihnen en çok gelişen oyuncusu. Aynen öyle. Aynen. Hakikaten gelişti mesela. Final maçını gösteriyor, seyrediyor, alkışlıyor falan filan. Hani normal desen ki Mike James final maçında nerede? Şehrin bir tarafında dolaşıyor. Bana ne finalden gibi ama üçüncülük maçında girdi çıktı. Sonra hiç oyuna girmedi. Kenardan destekledi falan. Yani bunun adı var yani mentor. Onun için insanlar psikoloji bölümlerinden mezun oluyorlar. Bir şey zannederiz yani. Hani bir psikoloğa gidiyorsa söylemeyiz. Onu aman söyleme der. Çünkü abi psikoloğa gidiyor adam kafayı yedi gibi dersin. Hiç öyle değil yani. Şöyle bir psikolog gelse belki herkesten çok benim ihtiyacım var. Yoğun iş programında çok değerli. Onun da sporcusu mentor. Yani mutlaka orada düzgün bir mentor da oldu. Monaco'da bu işe müsait. Dağın yamacında, dingin. Ancak işte akşam hayatı var. Onun dışında... Ama aslında o da bir oyuncu için hani gidip de bir ne diyeyim hani böyle bilinmedik bir yer olsa belki oyuncu için daha kolay. Atıyorum mesela bir şöle. Şimdi aklıma orası geldi hiçbir şey olmadığı için. Ama orası Monaco yani hani çok hareketli. O yüzden daha tersi olabilirdi anlamında söylüyorum en azından. Başına birini koymuşlardır. Ne kadar koyabilirsin? Bir de bazı Amerikan'ın Avrupa'ya gelen parası çok değerlidir. Belki de harcamıyordu. Ya bu her şeyim zaten var, ben abi biriktireyim. Soğuk kış günleri için. Belli de olmaz. Ama müthiş bir pozitif davranış değişikliği var. yarattı. Ya yani. da belki artık uyandı, farkına vardı bazı şeylerin, o da olabilir. Yılın koçunu sorayım. Uzak ara Chus Mateo yani. Kesinlikle. Uzak ara. Şimdi bu öyle bir şey ki o top girmese otururuz Bartokas mı yoksa bilirdik koç. yani Saşa da kötü iş yapmadı. Ama işte Monaco'da o. Hani ben 42-28 ne bitti. Sonra 3. çeyrekte gol kaydına muvaffak olamadılar. Yani dün Beşiktaş bir devrede onların bir çeyrekte attığından daha fazla attı. Ne oldu Monaco'ya değil mi mesela? Ya inanılır gibi değil yani. Ne oldu koç? Oluyor mu, olur mu? Oluyor mu böyle şeyler bazen diyelim. Ya burada çok değerli bir şey var. Başında da söyleyeyim. Detay koçluğu çok önemli. Feci önemli. Yani koçluk hadi çıkın oynayın, ben de sizle beraberim. Sizi destekliyorum. Maçtan sonra kaybettik ama bütün hatayı üstleniyorum. Kazandık, bizim çocuklar çok iyiydi falan. Öyle bir koçluk yok yani. Orada detayları çözeceksin. O da detay koçu değil. O da onların nasıl oynayacağını keşfetti ama. Mike James'i çözdü, helal olsun, keşfedip yani Monaco'yu, şimdi bir de tabii onlar Asvel'le feci bir rekabet içinde. Yani sen herkesten daha iyi biliyorsun. Oraya getirdi, siz bir şampiyon, biz bir ki yani Monaco bence Fransa'ya göre çok farklı, çok sınıf atladı yani. O şampiyon olur diye düşünüyorum ben. Valencia'ların falan düzeyine geldi yani İspanya'daki. Çok değerli iş yaptı. Onun için o da koç olarak çok başarılı oldu. Ama direkt etki eden o kadar çok iş var ki Chus Mateo'nun yaptığı. O da tabii belki Partizan maçındaki o olması gereken kavgaya başladı. Evet. Tabii o da cezalarda ufak bir bence... Ama iki takım da kabul etti bunu koç. İki tarafta. Partizan da bununla ilgili bir... Çünkü bunun sonrasında çok konuşuldu tabii ki Real Madrid'in şampiyonluğunun ardından. İşte hani aslında bir kısma göre hak edilmemiş belki bir şampiyonluk. İşte verilen cezaların daha yüksek olması gerektiği yönde. Belki siz de o kanıdasınız bilmiyorum ama günün sonunda Partizan da buna okey dedi. Yani tamam dedi, biz bu cezaları kabul ediyoruz dedi. Yani Rudy ile belki Dek birer maç fazla alabilirlerdi. Bir iki maç. Rudy o hemen masanın üstüne oturdu. Burada ne oluyor havasında geldi. Dek'e de ilahi adalet bir ceza verdi. O da oynamadı. Yani böyle bir şey oldu ama... Hayır, belki denebilirdi. İki takım için hem Partizan hem Real Madrid'i men edebilirlerdi böyle bir kavgadan sonra. Bu da konuşuldu çünkü. Ben olsam ben ona ederdim. Yani direkt ikisine men ederdim.
Yani bu böylece Emsal yüzyıllarca teşkil eder. konuşulurdu. Çaktırmadan aradan da Olympiakos çıkıp belki Fenerbahçe Final Four oynardı o zaman. Hani puanla elenene bakardın. Hani 3-2 elenenler arasında maç yapardı. Bir tane maç falan. Bir şey olurdu. Ama elenebilirdi yani. Bir şey Elenebilirdi. olabilirdi yani. Olabilirdi. Ama böyle oldu. Değişik bir sezon oldu Koç. Sezon başından beri hep konuşuyoruz. Çok farklı bir sezondu bu sezon. Başlayışı da, akışı Evet, da, akışı da, bitişi bitişi de. de. Yani. Peki Flash takımı sorayım. Hani şampiyon takımı kenara bırakalım. Olympiakos ya da Final Four takımlarını da belki kenara bırakmak lazım. Sezonun Flash takımı kim der? Yani hangi takım dersiniz? Onları kenara bırakırsan Žalgiris derim. Yani bu kadroda ne arıyor oralarda? Biraz Ama Partizan'a vermez misin? onlar da kötü. Orada Partizan da öyle. ayrı tabii ama. Yok, Partizan da verirsin. Zaten alt alta bitirdiler. Aynen. Her ikisine de verirsin. Yani hadi takımı değil de takımları dersek Partizan'la Žalgiris Kaunas dersin. Yani Žalgiris'in büyük bir bütçesi olduğunu da zannetmiyorum. Ama Koç'un o takım içindeki değeri yani ve öyle bir koçluk yapıyorsun ki bunu yürek dayanmaz. Yani çelikten olması lazım sinirlerin. Her sabah kalkıyorsun o marka falan gibi gazeteyi açıyorsun işte Esposito ve neyse. Aa evet benim yerime bu gelmiş diyorsun. Ertesi sabah açıyorsun kimi yollamışlar benim yerime. Her hafta değişen bir koç. Yani büyük bir ihtimalle Real Madrid'e şu geliyor, Real Madrid'e bu geliyor derken Adam şampiyon. dedi ki hocam kimse gelmiyor. Buyurun ben size kupayı vereyim de Siz de siz karar verin. Yani güzel bir hikaye. Kitabını kesin yazması lazım. Ki o karakterde bence. O davranışta yani teknik faali alıyor, bir şeyler yapıyor. Tabii ki Real Madrid koçuysan markanın koçusun. İtiraz edeceksin. Bir şeyler yapacaksın ama oyunu... Hem bench hem kendisi teknik aldı değil mi? Peş Aynen. peşe öyle bir şey oldu. Aynen. Oyunu hiç elinden Bırakmadı. yani dokunmayı hiç elinden bırakmadı. Son topu kadar ve o kadar tecrübeliler ki. Yani o son basketi attılar. Fabian Koze bir dakika diye geldi. Çuzmato oturun dedi. Evet. Sen dersin ki 15 saniye var. Yok. Rudy de öyle. Rudy Tabii orada halı çevirebilirsin. yani hemen böyle bir yula gitti bir şeyler yaptı. İtti ve Louis dedi Mateo'ya. Kenarı gösterdi. Ben çıkayım mı dedi. Şimdi bunlar çok değerli. Bunlar tecrübe işte Koç. Ben Yani çıkayım mı tecrübe diyor. kazandırıyor. Yani şimdi savunmada aksarım. Bana Attı. kesilir ihale. Tabii Hazır bana atmışken. kesilmesin. Hazır attım ya. Şu gözüyle baktı. Döndüğünde kamera onda kesmedi. Sağda olsan anlarsın. Oturuyordu. Yok. Lü oturuyordu ya. Muazzam yani. Bunlar çok değerli. Sezonun ayağı kırıklığı. Tamam. Hayal kırıklığı. Sezonun ayağı kırıklığını sorayım. En başta maalesef Anadolu Efes. Anadolu Efes yani. Şimdi iki büyük sezon arka arkaya helal olsun Türk bayrağı orada müthiş bir şey. Ama ondan sonra böyle olacağını o anda biri söylese ikinci şampiyonlukta oldu. Bak yine Mesic Final Four'un oyuncusu, finalin oyuncusu oldu. Her şey müthiş. Yani ama seneye belki kalamazsınız falan dese bütün Efes der. Abi emin misin yoksa hafif yani kendinde mi değilsin, uykusuz Ama musun peki der. şunu demez miydiniz? Bana bir öyle bir şey söylese şuna dayanarak mı söylüyorsun bunu derdim. Yani son şampiyon oldukları sezon bunun biraz sinyallerini verdiler. Buna benzer dönemleri de çok yaşadılar. Bu sezon bu süreç uzadı zaten playoff'a kalamadı. Ama bir önceki sezon içerisinde bu yıpranmışlıkları, takım içerisindeki uyuşmazlıkları gördük. Buna istinaden mi söylüyorsun diye sorarım söyleyen kişiye. 2 sezon önceyi söylüyorsun. Yani bu sezon değil bir öncekini söylüyorsun. Aynen. Şimdi orada tabii şöyle bir şanslıkları vardı bence. Koronadan da geldiler. Evet. Korona olmasa yine Anadolu Efes favori gibiydi. Üstüne korona tekrar başladılar. Aşağı indiler, oradan toparladılar. Evet. Derken ama bu sene ben hatırlıyorum ilk Euroleague programlarını. Yani burası ben Zizic'ine yolda görsem tanırım. Ne bir sohbetim var ne menajerini tanırım ama sahanın içinde bakınca tamam Zizic bazı maçların 25 sayılık oyuncusu. Ama savunma? İçeride sertlik başladığı anda ve birinin savunman gerektiği anda, Yok. birinin rotasyona gitmek gerektiği anda atletizm faktörleri ön plana çıkınca o oyuncu zaten bunu Efes'te hissetti ki bir dolu maçta Dunstan'ın 20 dakikası var. Yani Dunstan ben çocuklara yardım ederim. Yani bir abinin pozisyonu döndüğü anda bir anda takımın oynar 5 numarası oldu.
Birçok maçı Dunstan'la Tibor Plyce beraber oynadılar. Yani bence en büyük açığı orada verdiler. Ve Final Four'da şu çok net gözüktü. Mutlaka görmüşsündür. Yani atletizm giderek değer kazanacak. Yani Tavares siyah olduğu için değil. Atlet oldu. Yani her yerden kesiyor ya. Her yerden. Oraya uzanıyor, buraya uzanıyor. Yani herkes o blokları yapıyor. Aynı şey en değerli oyunculardan bir tanesi, gözükmeyen değerli oyuncu sen Monaco'da Brown. İnanılmaz işler yaptı. Her tarafı kapatıyor. Motti'de de gördük bunu koç. Aynen. Motti'nin O da en atletizmi. çok gelişen oyunculardan biri. Atletizmin ne kadar önem kazandığını evet kesinlikle görüyoruz yani. Yani çok önemli. Bütün maça yaydığın anda gerçekten atlet olmak gerekiyor. Ama çok doğru yerde oynandı. Yani tarafsız olarak o Žalgiris Kaunas'ın Litvanya seyircisi, ya o şehir diyelim, çoğu oradandır. Yani onlar unutamayacakları bir Final Four izlediler. Kesinlikle. Onlara da yaramıştır. Eminim seneye bir 2 tık bütçeyi artıracaklardır. Bak neler oluyor hayatta diye. Oralara girmek için. Vallahi çoğu herkese yarayan ol diyorum. Fenerbahçe açısından baktığın anda son topu 2-3 saniye kala olsa bile savunmak ne kadar değerli. O çıktı meydana. Sulukas aynı şutu attı. Aynen. Ama Sokamadı. bile çok güzel planlamışlar. Skriniar Veselkov çıktı, Sulukas'a verdi. Yani bir resikrin oldu orada. Topu aldıktan sonra zaten aynı işi yaptı. Sağ fake attı, sola. Ben dedim üstüne düştü galiba. Ama düşmedi yani. O da her zaman olmuyor tabii. Türkçesi de var bunun zaten. Papaz her zaman pilav yemez derler. Aynen. O maalesef Fenerbahçe'ye denk düştü. Boş basmıyor. Ya yolda kalırsak Faruk? Basmıyor. Efendim aklınızı kullanın, otopratiğe gidin. Aklınızı kullanın, otopratiğe gidin. Euroleague hakikaten belki hak ettiği, kulüplerin hak ettiği ekonomiyi yaratamıyor. Yani buraların galibiyet primleri, final primleri falan, bonusları çok farklı olmalı. Yani 5, 10, 20 milyon dolarlar konuşuyor futbolda böyle. Bunu yaratamıyor ama müthiş bir rekabet ve basketbol keyfi var. Müthiş bir En maç üst düzey izledik takımları. kesinlikle. Gerçekten. Efendim? Müthiş bir maç izledik. Çok tam Muazzam finale ya. yakışır bir maç oldu yani. Koy oğlanı her akşam seyrettir ya. Aynen öyle. Dizi filmi gibi. İzledi zaten başında sonra uyuması gerekiyor. Uyudu ama Nasıl uyuması gerekiyor? Uyuttu mu yani orada? tabii ne yapayım Mersin okul var 6'da kalkıyoruz. Yapacak bir şey yok. Biz de rahat rahat kapı konsantre olalım maça. O da Ha, yapsın. tamam. Yan etkenleri bilmiyorum ama o maçta çocuğu uyuttuysan Yok direkt yok kalamaz bir o basketbol kadar kurşunu geçe atacaktım kadar. sana. Peki toparlayalım. Ağzınıza sağlık koç. Sezonu noktaladık. Güzel bir de. sezon oldu. Noktalayalım programı. Güzeldi hepsi. Yani ekiple paylaşmak, Naspor'la seninle paylaşmak. Biz hep böyle çeşitli portallarda seninle beraber bulunuyorduk ama ilk defa böyle beraber şey yaptık. Hakikaten eve giderken falan bazen düşünüyorum. Yazıyorlardı zaten. Abi ne kadar biliyor ya diye. Teşekkür ederim. Muazzam yani. İzleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Evet ben de okuyorum yazılarını. Ağzına sağlık. Katılanlara çok Teşekkür ediyoruz. teşekkür ederiz. Hakikaten bizim için de çok iyi bir sezondu. Dilediğimizi rahat rahat onlara aktardık. Yani inşallah sporla, kendi sporlarıyla, spor izleyerek ve basketbolla kalsınlar yani. Çok teşekkürler. Koç ağzınıza sağlık. Senin de. Evet noktalıyoruz. Edizione Living'in sunduğu Koç ve Ben programımızı. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.